Necronomicon hakkında her şey. Necronomicon nedir? O kadar çok ismi var ki ve hakkında o kadar çok efsane oluşmuş ki bırakın kendisi hakkında yazılanlar ciltleri dolduruyor. Arap'ın kitabı, ölü isimlerin kitabı veya ölülerin çağrı kitabı ya da çıldırtan kitap, bunlardan bazıları. Kısacası bu kitap belki de bir efsane. Yazarın adı El Hazret veya El Azif, yani meşhur yazar Şamlı bir Arap. İnançlara ve de bilinenlere göre Necronomicon gerçek bir büyücünün el kitabı ve hiç şakası yok. Bazılarına göre böyle bir kitap hiç yok. Sadece Amerikalı korku yazarı Lovecraft'ın hayallerinin bir ürünü. Bazılarına göre ise var ama yerini kimse bilmiyor. Kısacası Necronomicon tam manasıyla gizem dolu. Necronomicon'un 7 cilt olduğu ileri sürülüyor. Aslı 900 sayfanın üzerindeymiş. Her cildinin 125 sayfa civarında olduğu düşünülebilir. Peki bu garip kitap nerede ve ne zaman yazıldı? Necronomicon'un milattan sonra 730'da Şam'da Abdül el Hazret tarafından yazıldığı biliniyor. Öyleyse el Hazret kimdir? Hakkında çok az bilgi var. Onun çoğu da Necronomicon'un içinde hep yolculuk yapar, çok okurmuş. İskenderiye'den Pencap'a kadar dolaşmış, onlarca dil konuşup öğrencilerine dünyanın her yerinden araştırıp öğrendiklerini anlatırmış. Metotları Herodot'u ve hatta Bruno'yu anımsatıyor. Nostradamus'un ünlü yüzlüklerinin ilk 2/4'ünde anlattığı metodun kaynağı uzmanlara göre Necronomicon'dan alınmıştır. Büyü veya daha doğru bir tanımla majikal kehanet için çağdaş araştırmacılar, bilincin açılması veya güncel etkilerden kurtulabilmesi için belli uyuşturucuların kullanıldığını belirtiyorlar. Bunun bir formülü de ele geçirilmiş. Günlük, asılbent, diktamnus, haşhaş kökleri, afyon gibi maddeler kullanılıyormuş. Kaynak Kolombiya Üniversitesi'nin inançlar ve yöntemlerle ilgili araştırma raporlarından alınma. Yani Necronomicon sadece bu yönden geleceği görebilmenin yolunu da gösteriyor veya öğretiyor. Çılgın Arap El Hazret'in çağının çok ötesinde olduğu da anlatılmakta. Çünkü bu Necronomicon sayesinde geleceği gördükten sonra çağının dışında kalmış veya uyum sağlayamamış, ona çılgın denmesinin nedeninin altında çağına göre alışılmadık biri olması yatıyor olabilir. Bir diğer kaynağa daha bakacak olursak, Yunanlı Platonist filozof Proklus'un astronomi, felsefe, matematik ve metafizik uzmanı olduğu ve kullandığı büyü yöntemiyle Hekate adlı mitolojik tanrıyla görüştüğü yazıyordur. Proklus, eski Mısır ve Kalde gizem öğretilerinden yararlanmıştır ve Proklus'un yazılı yöntemlerinin tamamen El Hazret'in eline geçtiği ve Necronomicon'a aktarıldığı da söylenmektedir. Neyse biraz daha bu garip kitabın basılı olup olmadığını veya basım tarihçesine kısaca bir göz atalım. Hiçbir Arap kaynağında Necronomicon'un çıkış bilgisi yok. Araştırmacı ve tarihçi İdris Şah kitabı Hindistan'da, Deoband'daki, Mısır, El Azhar'daki ve Mekke'deki antik kitaplıklarda araştırmış ama başarılı olamadığını yazmış. 1487 tarihli bir Latince belgede Dominikan rahip Olaus Varminus imzasıyla Engizisyon'un bu ölümcül ismi Kara Papaz, Tarku Emera'nın İspanyol Yahudilerine zulmederken Necronomicon'u ele geçirdiği ve İtalyanca'ya çevirdiği belirtiliyor. Wormius'a göre kitap son derece tehlikeli ve okuyan insanı olağanüstü etkiliyor ve aklını başından alıyor. İçindeki bazı bölümlerde Tevrat'ın yaratılış bölümündeki gizli ve şifreli bölümlerin açıklamalarının bulunduğu ve bunları anlamanın sonucunda insanın çıldıracağı da belirtiliyor. Wormius kitabın bir kopyasını ele geçirmiş olmalı ki Snapheim başrahibi Jonah Trondheim'e yollamış. Ama sonra Wormius ekliyor. Çeviriyi yaktım. Bu tanrıya küfürdü. Gerçekler çok fazla ortaya çıkıyordu. İnsanlar buna hazır değiller. Daha çok zaman gerekiyor. Ama başka kaynaklar Necronomicon'un yok olmayıp Vatikan'a yollandığını yazmaktadır. 100 yıl kadar sonra 1586'da Wormius'a ait kopya Prag'da ortaya çıktı. Ünlü İngiliz majisyeni Dr. John Dee ve asistanı Edward Carey bu kez Necronomicon'u ele geçirdiler. Söz edildiğine göre Dee ve Carey, nekronomansi denen ölüleri mezardan kaldırma deneylerine ondan sonra başladılar. Ama bir bomba daha duyuldu. Necronomicon'da simya yoluyla altın yapma yöntemleri de vardı.
Doktor Dee, Necronomicon'u İngilizceye çevirip Manchester'da Quest College'e bıraktı. Sonra büyük koleksiyoncu Elias Asmold eliyle Oxford'da Bodleian Library'de yer al ve şu anda Londra'da British Museum'da Necronomicon'un bir kopyasının bulunduğu müze kayıtlarında yer alıyor. Peki bu korkunç kitabın içinde ne var? Ulaşılıp bilindiği kadarıyla tufan öncesiyle ilgili inanılmaz gerçekler var. El Hazret kaybolmuş geçmişin iç yüzünü anlatırken Tevrat'taki yaratılış bölümüyle mitolojik kaynaklar arasında kesin benzerlikler olmasına rağmen Tevrat bunları gizlemekte. Bugüne kadar yapılan çevirilerde ise kutsal kitabın aslında çok uzak. Geçmiş ayrıntılarla geçmişin ve dinlerin kaynağının iç yüzünü anlatmakta. İnsan ırkı dünyadan önce başka bir yerdeydi. Buna başka kürelerden gelme de denmekte. Neoplatonist inançlara göre anlatılan dünya benzeri yıldızlarda kendilerine özgü yaşam formları bulunmaktadır. Bu yaşam biçimlerinin özellikleri kozmik hiyerarşinin evrim çizgisiyle belirlenir. Özel zamanların belirlenmesi ve özel semboller kullanılarak eskilerle ilişki kurulabiliyor ve onlardan istenilen kozmik bilgiler alınabiliyor. O zaman geçmişe ve geleceğe hakim olmak mümkündür. Ama bu tehlikeli bir yoldur. Çünkü insan taşıyabileceği bilgiyi edinmeli ve bunun farkında olmalıdır. Necronomicon'un bilinen kopyaları kayıp görünüyor. Bazı kaynaklar Adolf Hitler'in okült ilgisi sonucunda kitabın bir kopyasını ele geçirdiğini belirtiyorlar. Ama sonrası bilinen bir şey. Küflerin sonu efsaneye göre Necronomicon'dan yararlanmışa benzemiyor. Dee'nin Bodleian Müzesi'ndeki çevirisi 1934'ten sonra yok oldu. Belki de Hitler'e giden kopya oydu. British Museum önceleri çalınmalardan söz ediyordu ama bunun doğrulu olmadığı anlaşıldı. Wormius baskısı oradaydı ama nedense kataloglardan silindi ve yeraltı depolarına kaldırıldı. Hatta bir iddiaya göre çok değerli eşyalar klasmanına alınarak 1940'larda kraliyet mücevherleriyle beraber Galler'deki özel bir şatoda saklanmıştı. Sonra tüm dünya kitaplıkları Necronomicon'la ilgili kaynakları ve belki de kopyaları saklamak için sanki söz birliği ettiler. Necronomicon'un çıldırtması anlaşıldığı kadarıyla sanıldığı gibi değil, sadece bildiğimiz, inandığımız her şeyi reddetmesi ve gerçeklerin çok farklı ve belki de çok acımasız olması yüzünden okuyanlar şoka giriyor olabilir. Ötesi gizemini hala sürdürdüğü gerçeği, kim bilir ne zamana kadar kendimizden, niçin var olduğumuzdan ve geçmişimizden korkmamayı öğrenene dek Necronomicon'u belki de asla göremeyeceğiz. Necronomicon'da adı geçen Mezopotamya şeytanları. 16. yüzyılda bulunan ancak Lovecraft'ın kurgusuna dahil olmadığı bildirilen ve Palatis'in milattan sonra 950 yılında Arapçadan Yunanca'ya çevirdiği Al-Azif kitabı, Olois Wormius'un milattan sonra 1228 çıkışlı Latince çevirisi kapsamındaki Ölü Atlar kitabıdır. Nekros Nomos, summunlanma, yönetme, demon yerleştirme çalışmalarını da kapsamaktadır. Bu Grimoire, Dr. John Dee'nin Enochian ya da melek dili çağrısı ve majisini çalıştığı esere aittir. Melek dili antik Sümerlerin en kadim dilidir ve ancak bazı boyutlarda bulunan varlıklar tarafından yetenekli majisyenlere öğretilebileceği bildirilir. Eski Sümer dini ay yönetimindeydi ve gecenin büyülü mimarisiyle duyuların karanlığı sihir ile iç içeydi. Sihirli sözcükler, ritüeller, formüller çok eskiye dayanıyordu. Necronomicon uygulanmalarının denenmesi kitabın başında yer alan uyarılarda açıkça intihara veya suça teşebbüs etme olarak tanımlanmaktaydı. Necronomicon metodu dünyanın en eski çağlarının derin, ilkel ve arketipsel ön mevcudiyetinin kapı açan bir mühür ve invokasyon bütününde kapsamaktadır. Bu kitabın bir kopyasının da Harvard Üniversitesi Widener Kütüphanesi koleksiyonuna ait olduğu söylenmektedir. Papa 9. Gregor tarafından 1501 baskısı ve çoğaltılması yasaklanmış, ayrıca Baron Frederick tarafından çevrilmiş, Cultus Maleficarum adı ile Latinceden İngilizceye farklı bir çevirisi bulunur. Bu çeviri 1597'de Sussex'e basılmıştır.
62. sayfada koruyucu muska tarifleri ve adları ile verilir. Ardından 4 elementin ruhları ile sumunlama çağrısı eklenmiştir. Kötü ruhları ve cinleri yakan, gölgelerin ve deniz diplerinin ruhlarından korunmayı sağlayan dualar açıklanır. Ardından The Exorcism Great Azat Tooth gibi 4 ayrı defetme duası ve ritüeli, bu adlar ile anılan varlıkların obsesyonundan kurtarılacak, karşı korunma duaları olarak sunulur. İnkantasyon adı ile verilen sihirli sözcükler, bedenimden uzak dur, onu terk et şeklinde emir ve yakarılarla Marduk, Enki ve Sameş'ten istenen yardımlarla sürer. Necronomicon'da bulunan 17 Mezopotamya varlık ve şeytanlar şöyle sıralanmıştır. Anu, Apsu, Anshar, Ea Enki, Enlil, Eres Kigal, Gilgamesh, İştar, Kingu, Marduk, Nebu Nabu, Nergal ve Ninhursag'tır.
Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.